Merhabalar, Hisseli Okçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir cazip hisseler, ucuz hisseler haftalık stratejimizle yeniden birlikteyiz. Bu harika strateji ile aylardır hep birlikte çok güzel kazançlar elde ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Biliyorsunuz listemizde birçok hisse var. Bu videoda hepsinin tek tek incelemesini yapacağız. Ve ayrıca bu hafta listemize eklenen 3 yeni hisse var arkadaşlar. Bu hisselerin de neler olduğuna bir bakacağız. Başlamadan önce stratejinin nasıl yapıldığını şöyle ayrıntılı bir şekilde sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. TAV Havalimanları hissesi üzerinden göstereceğim. Şöyle alım yaptığımız dönem 18 Aralık haftası ve bu haftaya kadar geldiğimizde %103'lük bir karlılık görüyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Peki bu strateji nasıl yapılıyor? Şöyle bir açıklayalım. Öncelikle yeniden oynat kısmıyla tarihi geri almak istiyorum. Şöyle şuraya gelelim. Evet arkadaşlar, stratejimizde Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz. Şu en altta gördüğünüz indikatör. Hatta buradan kaldıralım. Göstergeler kısmında şuraya Williams yazarsanız Williams yüzde aralığı olarak çıkıyor. Ve buraya ekliyorsunuz arkadaşlar. Ekledikten sonra şöyle hemen ayarlarını gösterelim. Girdiler kısmında uzunluk 10, kaynak kapanış. Zaman aralığının kapanmasını bekleyin, tikli olacak arkadaşlar. Stil kısmında tamamı tikli olacak. Üst band -10, middle level -40, alt band -90 olacak arkadaşlar. Bu ayarları yaptıktan sonra şöyle ekranımıza döndüğümüzde şurayı gizleyelim. Şu altta gördüğünüz kesik çizgiler -90 seviyesini, ortadaki yatay kesik olmayan çizgi -40 seviyesini, üstteki kesik çizgi ise -10 seviyesini ifade ediyor. Evet, stratejimize göre -90 seviyesinin altında haftalık bir kapanış geldiğinde ve aynı zamanda kırmızı düşüş mumu varsa bütçemizden ayırdığımız eşit tutarlarla toplama yapacağız arkadaşlar. Ve sonrasında -90 seviyesinin üzerine attıktan sonra toplamayı bırakacağız ve -10 seviyesinin üzerine atmasını bekleyeceğiz. -10 seviyesinin üzerine attıktan sonra ise uyumsuzluklar arayacağız. Uyumsuzluklardan neyi kastediyorum? Şöyle anlatayım. Mesela şurada 7 Ağustos 2023 haftasından 14 Ağustos 2023 haftasında fiyatımız yükselirken Williams indikatörünün yönünü aşağı çevirdiğini görüyorsunuz. Buna uyumsuzluk diyoruz arkadaşlar. Ve her hafta bir uyumsuzluk oluşursa elimizdekilerin yarısını satıyoruz. -40 seviyesi olan şu yatay kırmızı çizginin altında haftalık bir kapanış geldiğinde ise elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi hafta ilerletip stratejimizi şöyle bir uygulayalım. Evet, ilerletiyorum arkadaşlar. Evet, burada haftamız kapandı. Bakın 18 Aralık haftasında Cuma günü kapanışı itibariyle -90 seviyesinin altında bir haftalık kapanış yaptık arkadaşlar. Ve buradan alımımızı ekledik. Evet, ilerletelim. Bir sonraki hafta fiyat daha çok düştü ve sonrasında tekrar yükselişe geçti ve daha aşağıda kapatmış olmasına rağmen Williams yüzde aralığı indikatörü -90 seviyesinin üzerine attı. Ve -90 seviyesinin üzerinde şu anda devam ediyor. İlerletelim. Hızlıca ilerletiyorum. Evet, görüyorsunuz -10 seviyesinin üzerine attı. İlerletiyorum. Burada -10 seviyesinin üzerinde bir haftalık kapanış yaptı. Yeni haftaya geçti. İlerletiyoruz. Devam edelim. Bakın şurada 22 Ocak 2024 haftasından 29 Ocak 2024 haftasına geçerken fiyatımız yükselirken Williams yüzde aralığı indikatörü yönünü aşağı çevirdi. Çok hafif bir yataylık, hatta aşağı doğru bir yönelim var. Burada tedbir amaçlı elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Bu tip uyumsuzluklardan sonra takip eden haftalarda ciddi düşüşler gelebildiği için tedbir amaçlı elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Devam ettirelim. Evet, devam ettiriyoruz. Gördüğümüz gibi günümüze kadar gelmiş olduk. Ve şu anda şöyle baktığımızda alım yaptığımız seviyeden şu anki seviye %103 karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel bir karlılık arkadaşlar. Evet, TAV Havalimanları bu şekildeydi. Şimdi diğer hisselerimize geçmeden önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Ayrıca arkadaşlar bu stratejiyi güvendiğiniz, batmayacağını düşündüğünüz şirketlerde uygulamanızı öneriyorum. Bunun için mali tablolar analizi yapabilirsiniz, bilanço analizleri yapabilirsiniz, alım yapmayı düşündüğünüz şirketlerde. Şimdi diğer hisselerimizle devam ediyoruz. Froto hissesine geçiyorum. Froto hissesinde daha önce 2 defa alım yaptık.
Şu anda şöyle yakınlaştıralım. Eksi 40 seviyesinin altında kapanış yaptığını görüyorsunuz. Dolayısıyla Froto hissesini bu hafta satıyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda Froto hissesinde de %51'lik bir karlılıkla hissemizi satmış olduk. Ve listemizden çıkartıyorum. Evet, bir diğer hissemiz Hektaş. Hektaş hissesinde daha önce 8 defa toplama yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Artık buralardan yukarıya doğru bir yönelim gerçekleşmesini bekliyorum ben. Bir diğer hissemiz Aksu'ya. Aksu'ya hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda %30'luk bir karlılık içerisindeyiz bu hissede. Bir diğer hissemiz Asuzu. Evet, burada da daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda alım yaptığımız seviyelerden %52'lik bir karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Bir diğer hissemiz Kimtex Poliüretan. Evet, burada daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. -10 seviyesinin üzerine atıp daha sonrasında da -40 seviyesinin altında haftalık kapanış yapmasını bekleyeceğiz. Alım yaptığımız seviyelerden şöyle ortalama olarak baktığımızda şu anda bu hissede de %7.6'lık bir karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz SDT Uzay. Evet, burada daha önce 5 defa alım yaptık arkadaşlar. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmayacağız. Bekliyoruz. -10 seviyesinin üzerine atmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında da -40 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiğinde elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız stratejimize göre. Şu anda alım yaptığımız ortalama seviyelerden baktığımızda %23'lük bir karlılık içindeyiz. Bir diğer hissemiz Europower Enerji. Burada daha önce 5 defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız ortalama seviyelerden baktığımızda hemen hemen şu anda maliyetimizde olduğunu görüyoruz. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda buralardan yükselişlerin gelmesini bekleyebiliriz. Bir diğer hissemiz Smart Güneş Enerjisi. Smart Güneş Enerjisi hissesinde daha önce 7 defa alım yaptık arkadaşlar. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Bakalım, mesela daha önce Mayıs ayında -90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra şöyle zirveye göre baktığımızda %251'lik gayet güzel bir yükseliş gelmiş. Bu dönemde bizi biraz bekletti ama önümüzdeki dönemde ben yükselişlerin gelebileceğini düşünüyorum. Birlikte takip ediyor olacağız. Bir diğer hissemiz Gesan. Gesan hissesinde daha önce 7 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Burada da mesela daha önce Mayıs ayında -90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra zirvesine baktığımızda %146'lık bir yükseliş geldi. Şu anda artık birkaç hafta içerisinde burada da benzer yükselişlerin başlamasını beklerim. Bir diğer hissemiz Alfas. Alfas hissesinde 6 defa alım yaptık daha önce. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Bakalım daha önce -90 seviyesinin altında ne zaman kapanışlar yapmış. Şubat ayında yapmış arkadaşlar, 2023 yılında. Ve baktığımızda %706'lık güzel bir yükseliş gelmiş arkasından. Benzerini bekliyor olacağız. Bir diğer hissemiz İzdemir Enerji. Burada da -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Bakalım, daha önce 4 defa alım yaptık. Burada da artık birkaç hafta içerisinde yükselişlerin başlamasını bekleyebiliriz. Bir diğer hissemiz Kyoagranit. Kyoagranit hissesinde daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Şöyle alım yaptığımız ortalama seviyeden baktığımızda %5, %6 civarında bir karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Tatgıda. Tatgıda'da daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Bakalım, şurada daha önce 2023 Şubat, Mart ve Nisan aylarında -90 seviyesinin altında kapanışlar yaptıktan sonra %126'lık güzel bir yükseliş gelmiş. Burada da benzer bir yükselişin önümüzdeki haftalarda gelmesini bekliyorum. Bir diğer hissemiz Şeker Gayrimenkul. Burada daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerine 60 vaziyetteyiz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız ortalama seviyelere şöyle baktığımızda işte %4 civarında bir karlılık içerisindeyiz şu anda bu hissede. Bir diğer hissemiz Kristal. Daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz.
artık buralardan yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Daha önce Mayıs ayında -90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra %146'lık güzel bir yükseliş yaşanmış. Bir diğer hissemiz KRGO. Evet, Körfez Gayrimenkul hissesinde -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız ortalama seviyeden baktığımızda şu anda %13'lük bir karlılık içerisindeyiz. RTA laboratuvarlarına bakalım. Burada daha önce 3 defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. -10 seviyesinin üzerine atıp daha sonrasında -40 seviyesinin altında haftalık kapanış gelince elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Alım yaptığımız ortalama seviyelerden şöyle baktığımızda %9'luk karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz İhlas Yayın Holding. Daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Alım yaptığımız seviyelerden şöyle baktığımızda bu hissede de işte %20'lik bir karlılık içerisindeyiz. Hedef Holding'e geçiyorum. Daha önce bir defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle -90 seviyesinin altında bir kapanış daha geldi. Dolayısıyla ikinci alımımızı burada ekleyebiliriz. Ve şuraya ekliyorum arkadaşlar. Bakın daha önce şurada Mayıs 2023'te -90 seviyesinin altında haftalık kapanışını yaptıktan sonra şöyle zirvesine baktığımızda %106'lık güzel bir yükseliş yaşamışız. Burada da birkaç hafta toplama yaptıktan sonra benzer yükselişlerin gelmesini bekleyebiliriz. Bir diğer hissemiz Kuyaş Yatırım. Daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmayacağız. Bekliyoruz. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda %16'lık bir karlılık içerisindeyiz. Uşak hissesine geçiyorum. Evet, burada daha önce bir defa alım yaptık. Şu an alım yaptığımız seviyelerin altındayız. Williams yüzde aralığı indikatörü -90 üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmayacağız. Bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda artık buralardan yükseliş gelmesini bekleyebiliriz. Bakalım Mayıs-Nisan aylarında -90 seviyesinin altında haftalık kapanışlarını tamamladıktan sonra %450'lik güzel bir yükseliş yaşanmış bu hissede de. Bir diğer hissemiz PC İletişim. Daha önce 2 defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Alım yaptığımız seviyeden baktığımızda %6'lık bir karlılık içindeyiz. Ereğli'ye bakalım. Evet, Ereğli'de de daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda %3'lük bir karlılık içerisindeyiz. Bakın daha önce Ekim ayında -90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra %36'lık bir yükseliş yaşamışız. Aynı zamanda Ereğli hissesinde uzun zamandan gelen şöyle bir kanal görünümü var. Bu kanalın da dibinden desteğini aldığımızı görüyoruz. Güzel, önümüzdeki dönemde yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. Bir diğer hissemiz Kardemir. Kardemir'de de alımımızı 25 Mart haftasında yaptık arkadaşlar. Alım yaptığımız seviyeden şöyle şu anki seviyeye baktığımızda %12'lik bir karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Williams indikatöründe -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. -10 seviyesinin üzerine atıp yönünü tekrar aşağı çevirip -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde elimizdekileri satıyor olacağız. Bir diğer hissemiz Petkim. Evet, Petkim'de de daha önce 25 Mart haftasında alımımızı yaptık. Şöyle alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda %3,5, %4 diyebiliriz. %4'lük bir karlılık içerisindeyiz. Burada da daha önce 18 Aralık haftasında -90 seviyesinin altında haftalık kapanışını yaptıktan sonra şöyle baktığımızda %40'lık bir karlılık görmüşüz. Bir diğer hissemiz Şekerbank. Evet, Şekerbank hissesinde 25 Mart haftasında alımımızı yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde, herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. %20'lik bir karlılık içerisindeyiz şu anda. Gayet güzel. Bir diğer hissemiz Deva Holding. Burada da 25 Mart haftasında alımımızı yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. %3,6'lıkta bir karlılık içerisindeyiz. Evet, bir diğer hissemiz Info Yatırım. Burada da 25 Mart haftasında aynı şekilde alımımızı yaptık arkadaşlar. Şu anda bu hissede de %6'lık bir karlılık içerisindeyiz. -90 seviyesinin üzerinde seyrediyoruz Williams indikatörümüzde. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle daha önce -90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra %143'lük gayet güzel bir yükseliş yaşamışız. Benzerini önümüzdeki dönemde bekliyor olacağız. Bir diğer hissemiz Çemtaş Çelik arkadaşlar.
Burada da daha önce bir defa alım yaptık 25 Mart haftasında. Şöyle alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda %17'lik bir karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Williams indikatörümüzde, dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakın daha önce Aralık ayında eksi 90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra %41'lik güzel bir yükseliş yaşamışız. Bir diğer hissemiz Eczacıbaşı Yatırım Holding. Daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda alım yaptığımız seviyelerdeyiz hemen hemen. Williams yüzde aralığı indikatörümüz eksi 90 seviyesinin üzerinde, herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Daha önce bakın Mayıs ayında eksi 90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra zirvesine kadar %232'lik güzel bir yükseliş yaşamışız. Evet, bir diğer hissemiz Ege Gübre Sanayi. Burada daha önce bir defa alım yaptık 25 Mart haftasında. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyeye de baktığımızda %7'lik bir karlılık içerisindeyiz. Burada da daha önce Aralık ayında eksi 90 seviyesinin altında alımlarını tamamladıktan sonra şöyle baktığımızda %28'lik bir karlılık görmüşüz. Evet, bir diğer hissemiz İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Burada da 25 Mart haftasında alımımızı yaptık. Şu an alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda %8'lik bir karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Akçansa. Evet, Akçansa hissesinde 2 defa alım yaptık daha önce. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız ortalama seviyelerden baktığımızda %5'lik bir karlılık içindeyiz. Astor'a geçiyorum. Astor listesinde daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda hemen hemen alım yaptığımız seviyelerdeyiz veyahut da çok küçük bir karlılık içerisinde. Şöyle baktığımızda işte %3'lük bir karlılık içerisindeyiz Astor hissesinde. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde olduğumuz için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Önümüzdeki haftalarda eksi 90 seviyesinin altında başka kapanışlar olursa eklemelere devam edeceğiz. Daha önce Aralık ayında eksi 90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra %47'lik bir yükseliş görmüşüz bu hissede de. Evet, Aztek hissesine geçiyorum. Burada daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda hemen hemen alımlı yaptığımız seviyelerdeyiz. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Eksi 90 seviyesinin altında bir kapanış olmadığı için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Şöyle baktığımızda Şubat 2023'te eksi 90 seviyesinin altında daha önce kapanış yaptığını görüyorsunuz. Ve sonrasında %770'lik güzel bir yükseliş yaşanmış, gayet iyi. Evet, bizim hissesini geçen hafta eklemiştik. Onu şöyle yukarıya alalım. Evet, burada geçen hafta ilk alımımızı yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bakın Kasım-Aralık aylarında eksi 90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra %35'lik bir yükseliş gelmiş. Şu anda alım yaptığımız seviyeden baktığımızda bu hissede de işte %3'lük bir karlılık içerisindeyiz. Evet, bu hafta listemize yeni eklenen 3 hisse Miatek, Alarko Holding ve Reader arkadaşlar. Miatek hissesini geçmişte alımını yapıp çok da güzel karlılıklar elde ederek sattığımızı hatırlarsınız. Ve tekrardan eksi 90 seviyesinin altında ilk haftalık kapanışını yapmış oldu arkadaşlar Miatek hissesi. Şunu şöyle kaldıralım ve buradan ilk alımımızı bu hafta ekleyebiliriz arkadaşlar. Bakın daha önce şuralardan alımımızı yapmıştık. İşte Aralık ayında şu seviyelerden. Alım yaptığımız seviyeden baktığımızda zirvesine kadar %170'lik bir yükseliş görmüşüz. Eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanışla birlikte sattığımız için şuralarda yani %100'lük bir karlılıkla bu hisseden çıkmış olduk arkadaşlar. Şu anda da tekrardan işte birkaç hafta sonra ilk alımımızı ekliyoruz. Miatek hissesinde önümüzdeki dönemde de belki birkaç hafta daha eksi 90 seviyesinin altında seyreder ve sonrasında güzel bir yükseliş gelir diye düşünüyorum. Bir diğer hissemiz Alarko Holding. Burada da geçen hafta bu hisseden çıkışımızı yapmıştık arkadaşlar. Bakın daha önce 2, 4, 5 defa toplama yaptık ve geçen haftaya kadar şöyle ortalama maliyetlerimize göre baktığımızda %21, %22 civarlarında bir karlılık elde etmiş olduk. Ve bu hafta geçen haftadan fiyatımız daha düşük seviyede. Geçen hafta işte 118 seviyelerinde kapatmış. Bu hafta 116 seviyesindeyiz ve eksi 90 seviyesinin altında bir kapanış yapmış oldu. Dolayısıyla buradan ilk alımımızı tekrar şuraya ekliyorum arkadaşlar. Şu eskileri de kaldıralım, kafamız karışmasın.
Evet, son olarak listemize yeni eklenen Reader hissesi var arkadaşlar. Reader hissesi geçen hafta -90 seviyesinin altında kapanışını yapmış. Bunu atlamışız. Bu hafta fark ettik. Bu hafta hala da -90 seviyesinin altında. Buradan bir alım ekleyebiliriz. Reader hissesi için ilk alımımızı bu hafta eklemiş olduk arkadaşlar. Şurada Fibonacci desteğimiz var 42 seviyesinde. Buralardan destek alıp veyahut da 39.68 seviyesinde haftalık Kaufman hareketli ortalamamız var. Buralardan destek alıp yönünü yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. Birlikte takip ediyor olacağız. Tekrar hatırlatmak istiyorum ki bu stratejide incelediğim hiçbir hissenin mali tablolar analizini yapmadım. Uygulayacağınız şirketlerde mutlaka bilanço analizi, mali tablolar analizi yapmanızı öneririm arkadaşlar. Ve burada anlattıklarımın yatırım tavsiyesinde olmadığını hatırlattıktan sonra videomuzu burada tamamlıyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.